Yeni bir tarif videosuyla daha hepinize tekrardan selamlar, sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem görüntüsüne hem lezzetine aşık olacağınız cinsten çıtır çıtır çok güzel bir el açması baklava hazırlayacağız. Tarifimize geçmeden önce videomu hangi ülke veya şehirlerden izlediğinizi yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Hemen hamurumuzu hazırlamakla işimize başlayalım. Öncelikle bir adet yumurtaya uygun bir yoğurma kasesinin içerisine alalım. Üzerine birer çay bardağı olacak şekilde sıvı yağ, süt ve su ilavesi yapalım. Çok az miktarda tuz ekleyelim. Bir paket kabartma tozu, bir yemek kaşığı kadar sirke ilavesi yapalım. Burada size öğrencimi de gösteriyorum. Geleceğin şefi olacak kendisi. Başımdan hiç ayrılmıyor. Gördüğünüz gibi. Neyse, hemen böyle çırpmaya başladım. Malzemeler tamamen homojenize bir kıvam alana kadar çırptıktan sonra azar azar kontrollü bir şekilde un ilavesi yapıyorum. Toplamda 5 su bardağı kadar un kullandım. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitre bu arada. Hemen şöyle hamuru toparlanana kadar karıştırdım. Ardından spatulamı çıkardım ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Burada hamurun kıvamı gerçekten çok önemli. Özellikle oklavayla açacağımız için daha da önemli ki pürüzsüz güzel bir hamur olsun. Olabildiğince uzun süre güzelce yoğurmayı ihmal etmeyiniz. Eğer stand mikseriniz varsa mikserde de yoğurabilirsiniz. Herkesin olmadığı için ben elimle göstermeyi tercih ettim. En az 6-7 dakika boyunca yoğurup elastik güzel bir kıvam aldırdıktan sonra bir hamur kartı yardımıyla eşit ölçülerde kesiyorum. Şimdi kestiğimiz hamurları bezeler haline getirelim. Hamurun kıvamı o kadar güzel olmalı ki bu aşamalarda elinize yapışmıyor olması lazım. Bu çok önemli. Eğer yapışıyorsa demek ki yeteri kadar güzel yoğurmamışsınızdır. Hamurumuz bu arada çok sert olmuyor ne de çok yumuşak bir hamur olmayacak. Kulak memesinden birazcık sert olması yeterli. Bezelerimizi hazırladıktan sonra bir tepsinin üzerine alalım. Dediğim gibi hamurum yapışkan bir hamur olmadığı için tepsime un serpmeyi istemedim. Yani serpmedim açıkçası. Ancak biraz yapışan bir hamursa, güzel yoğurmadıysanız mutlaka birazcık un serpiştirin ki yapışma olmasın. Hemen üzerine örttüm. 10-15 dakika kadar dinlenmeye aldım. Baklavam hazırlanana kadar hemen geçtim şerbetini de hazırlamaya. İsterseniz daha önceden hazırlayıp soğutabilirsiniz. Daha da güzel olur. Öncelikle 4 su bardağı kadar toz şekeri uygun bir tencerenin içerisine aldım. Üzerine 3,5 su bardağı kadar su ekledim. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Biraz karıştırdıktan sonra orta ateşte kaynamaya bıraktım. Kaynamaya başladığında şerbetimizin şekerlenmesini önlemesi adına üzerine bir küçük dilim limon ekledim ve bir yemek kaşığı kadar limon suyu ilavesi yaptım. Şöyle birazcık da karıştırdıktan sonra tekrardan kaynamaya bıraktım. Orta ateşte 9-10 dakika kadar kaynaması yeterli oldu. Ocağınızın nasıl yanmasından, tencerenizin kalınlığına bağlı olarak hepsi bir etkendir. O yüzden lütfen şerbeti kaynatırken dikkatli ve kontrollü olunuz. Böyle bir kıvam almışsa, hacmi de küçülmeye başlamış, rengi de değişmişse artık hazır olmuş demektir. Hemen balkona soğumaya aldım ve geçtim artık hamuru açmakla işime devam etmeye. Bu şekilde bir tanesini aldım ve un ile açmaya başlıyorum. Bu ön işlem gerçekten çok işinizi kolaylaştıracak. Daha sonrasında hamuru bu şekilde dinlendirdiğiniz için de açması pratik olacak. Ancak ben çok güzel baklava açarım, benim için hiç önemli değil, dinlenmese de olur derseniz bu beze halinde dinlenmesi yeterli. Direkt açma işlemine geçebilirsiniz. Ancak biraz büyütüp dinlendirirseniz dediğim gibi hamurunuz daha pürüzsüz ve kolay açılacaktır. Bir tanesini açıp biraz büyüttükten sonra streç serilmiş bir tepsi
tepsinin üzerine aldım ve ikinci hamurumu da bu şekilde açmakla işime devam ediyorum. Her seferinde aynı streçi yani streç filmi bir o tarafına bir bu tarafına geçirerek, tepsinin bir o tarafına bir bu tarafına geçirerek üst üste dizdim. Bu şekilde benim için de kolaylık olmuş oldu. Yani tek tek yırtıp aralarını değiştirmeme gerek kalmadı. Bir o taraftan bir bu taraftan bu şekilde işe devam ettim. Sizler için kolaylık olsun diye de özellikle söylemek istedim. Hemen gördüğünüz gibi onun da üzerine streç çektim. Streç filmi bu tarafa aldım ve yine hamuru açmakla işime devam ediyorum. Bu arada unutmadan söyleyeyim. Bu ön işlem sırasında nişasta değil, sadece un kullandım. Eğer üzerlerini poşetle kapatmazsanız üzerlerinde hafif kuruma olur ve açarken hızlıca yırtılmalar baş verir ve işiniz daha da zorlaşmış olur. Aklınızda bulunsun. O yüzden mutlaka streçe veya tek tek poşete sarıp o şekilde bekletmeyi ihmal etmeyiniz. Gördüğünüz gibi sonuna kadar bu şekilde devam ettim. Sonuncu hamurun üzerini de böyle güzelce örtüyorum. Bu aşamadan sonra isterseniz biraz dinlendirebilirsiniz ama diğerlerini açma aşamasında zaten alttaki hamurlarımız yeteri kadar dinlendiği için ben hamuru hemen böyle ters yüz yaptım ve altındaki hamurlardan bir tanesini çıkartarak hemen açma işlemine geçtim. Yani daha da işim kolaylaşmış oldu. Özellikle bu şekilde hamurları saklamak gerçekten daha da pratik oldu. Sanırım bundan sonra hep bu şekilde yapacağım. Bu aşamadan sonra artık nişasta kullanıyoruz gördüğünüz gibi. Hemen oklavayla açabildiğimiz kadar açalım. Ne kadar ince güzel açarsanız o kadar güzel olur. Benim tezgahımın rengi gördüğünüz gibi, yani masamın rengi birazcık gri gibi olduğu için çok da ince açıldı. Hamuru ne kadar ince açarsam açayım açıkçası altından fazla belli olmuyor. Çünkü hamurumuz nişastalı. O yüzden de çok fazla ince açıldığı belli olmuyor. Altı daha koyu olsaydı o zaman daha da ince olmuş olduğu zaten belli olurdu. Küçücük hamur tabii ne kadar ince açabilirsiniz ki o aşamada yırtılmaya başlayana kadar açmaya ben her zaman devam ediyorum. Ama bu arada açma aşamasında sizler için çok önemli bir püf nokta daha söylemek istiyorum. Olabildiğince hızlı davranmak lazım. Her seferinde hamuru açıp biraz bekleyip sonra tekrar devam ederseniz bu iş olmaz. Yani olabildiğince hızlı açmaya devam edin. Son olarak gördüğünüz gibi böyle incecik oldu. Her tarafının eşit olmasına da dikkat edin. Eğer hamurun bir tarafı kalın bir tarafı ince kalırsa o kısımlarını da inceltip tekrardan işinize devam etmeye çalışın. Böyle gördüğünüz gibi hamurum yırtılmaya başlayana kadar açtım ve artık hazır oldu. Hemen oklavaya sarıyorum tekrardan. Şimdi elimizle böyle büzüştürelim. Bu işlemi biraz dikkatli ve yavaş yaptım ki her tarafı eşit olsun. Şimdi tekrar geri açalım. Yani büzgülü bir hamur elde etmiş olalım. Hemen böyle yana aldım. Şimdi üzerine ceviz koyup sarmaya başlıyorum. Sizler isterseniz fındık veya fıstık da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şöyle yavaşça sardım, bir diğer tarafına getirdim. Böyle çiçek gibi bir şekli oldu. Gerçekten ben çok beğendim. Bir tane kenara aldım. Dilerseniz o fazla kestiğimiz hamuru tekrardan içine koyabilirsiniz. Ben kalın olmasını istemediğim için koymadım açıkçası. Şöyle hemen yine şekil vermeye devam ettim. Bu arada her seferinde kenarlarını hafiften içe katlamayı da unutmayın ki daha sonrasında kenara dökülmesin. Yani içinden cevizler çıkmasın. Bu arada isterseniz içine kaymak bile koyabilirsiniz.
Ve sonuncuyu da açtım. Bu şekilde hızlıca tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Daha sonra üzerine bolca yağ gezdireceğimiz için bu aşamada tepsiyi yağlamanıza hiç gerek yok. Altına da yağlı fırın kağıdı koymuyoruz, biliyorsunuz şerbetleyeceğimiz bir tatlı olacağı için. Bunları hemen dizdim ve diğer hamurları da açmakla işime devam ediyorum. Yine yavaşça böyle büzgü haline getirelim. Bu arada sona yakın hamuru açtığınızda, yani sonlara doğru çok fazla üzerine nişasta eklemeyin ki tadı kokusu kalmasın. Yani hamur yeteri kadar incelmişse o aşamadan sonra üzerine çok nişasta eklemeyin. Hem hamurunuzu çok fazla kurutur, hem üzerinde beyazlıklar kalır, hem de tadına etki eder. Aklınızda bulunsun. Yine hemen aynı şekilde şekil vermekle işime devam ediyorum. İzlemek istemeyenler bu aşamaları hızlıca geçebilirler. İlk defa deneyecek olanlar, şekil vermekte zorlananlar için özellikle yavaşça göstermek istedim. Bu arada kanalımda birbirinden farklı, lezzetli, güzel, tatlı, börek, baklava çeşitleri videolarım mevcut. Dilerseniz o videolara da göz gezdirebilirsiniz. Birçoğusu çokça fazla denenmiş ve güzel tariflerden oluşuyor. Eminim işinize yarayacak tarifler karşınıza çıkacaktır. Ben özellikle bu tarifi de çok beğendim. Eminim sizler de beğenmişsinizdir ki şu anda bu videoyu izliyorsunuzdur. Eğer izliyorsanız yorumlara bir kalp bırakmayı, güzel bir söz yazmayı ihmal etmeyin lütfen. Eğer tarifimi denerseniz de deneyecek olanlara fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Tamamını tepsiye dizdikten sonra üzerlerine yağ sürüyorum. Yağ ayranı alınmış, köpüklerinden arındırılmış 100 gram tereyağı ve 1 çay bardağı kadar sıvı yağ olarak kullandım. Ayranını ve köpüklerini almayı kesinlikle ihmal etmeyiniz. Aksi takdirde tatlınızın üzerinde yanıklar oluşabilir ve tadı gerçekten çok ağır olabiliyor. O yüzden mutlaka yağı öncelikle sadeleştirin, yani sade yağ haline getirin tereyağınızı. Daha sonra kullanın ki daha da güzel olsun baklavanız. Bu şekilde artık fırına gitmeye hazır hale geldi. Ben 160 derece fırında pişmeye gönderdim. Ortalama pişme süresi 40 dakikadır. Üzeri ve altı tamamen kızarmış, nar gibi olmuşsa pişmiş demektir. Fırından fırına süre mutlaka değişeceğinden kontrollü davranmakta fayda var. Lütfen kontrollü güzel bir şekilde pişirin. Çok katlı bir baklava olmadığı için çok uzun süre pişirmeye gerek yok. Hızlıca güzelce pişeceğinden dediğim gibi kontrollü davranmakta fayda var. Yeteri kadar kızarttıktan sonra fırından çıkartın ve üzerine şerbetini gezdirin. Bu arada tatlımız sıcak, şerbetimiz ise soğuk olarak kullandım. Son olarak sunum için üzerlerine böyle uç kısımlarına fıstık gezdirdim. Sizler nasıl isterseniz yapabilirsiniz. Ben böyle görüntüsünü çok daha beğendiğim için bu şekilde yaptım. Ben hiç bekletmeden servis ettim. Hemen hızlıca sizlere gösterdim. Ancak en az 2-3 saat kadar dinlendirip ardından servis ederseniz çok daha güzel ve lezzetli olacaktır. Zaten anında şerbetini çeken çok güzel kıvamda şahane bir tatlı oldu. Zaten görüntüsünde görüyorsunuz. Bazı tariflerde sona geldiğimde çok da fazla konuşmaya gerek olmuyor. Bu da onlardan bir tanesi oldu. Şöyle inci gibi dizilmiş. Eğer beğendiyseniz tarifimi, sizler için faydalı ve yararlı olduysa lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ihmal etmeyiniz. Eğer yeni videolarımdan ilk anında haberdar olmak isterseniz kanalıma tamamen ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde
etkinleştirmeniz yeterli olacaktır. Hemen şimdi içerisinde sizlere göstereceğim. Sunumu da lezzeti de olay çok güzel bir tatlı oldu. Eminim sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz. Hemen sıcak haliyle çok fazla zamanım olmadığı için artık akşam güneşi olduğu için karanlığa kalmak istemediğim için yakından böyle sıcak haliyle sizlere göstereceğim. Ve sizlerle birlikte bir videolu tarifimin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tekrardan görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sofranızın bereketi, kalbinizin huzuru daim olsun inşallah.